İyi günler arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Uzun bir aradan sonra yeniden kanalımda sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyim. Bir fırsat bularak bu yeni bir seri videolar hazırladım. Bu seri videolar 10'ar dakikalık videolar şeklinde olacak. 20 üzerinde video. Bunların büyük bölümünü bitirdim. Şimdi peyderpey YouTube kanalına yüklemeye, Namık Kemal Arıkan kanalıma yüklemeye başladım. Sizden rica ediyorum. Eğer beğeni butonuna basıp abone olursanız değerli arkadaşlarım ve orada bir çan işareti var. Bildirimlerim, bunları yükledikçe sizin haberiniz olacak şekilde bildirimlerim size ulaşacaktır. Bu seri videoda değerli arkadaşlar bir ailenin, bu günümüzde olabilir ama geçmişte olabilir, bir ailenin imparatorluk için verdiği mücadeleler adım adım ve bunların bu sürecin nasıl geliştiğini, yani bir aile imparatorluğu nasıl kurulur? Bir kişi bir ailesine bir imparatorluk kurmak isterse bu imparatorluğa nasıl ulaşır ve nasıl bu hedefine başarılı oluru incelemek için tabii ki en yakın geçmişimizdeki, günümüzde böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yeniden bir imparatorluk kurmayı düşünecek bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Bir geçmişteki bir aile, en yakın aile Osmanlı Aile İmparatorluğu'nu nasıl kuruldu, kim kurdu, nerede kurdu, bu süreç nasıl gelişti? Yani bir imparatorluk kurabilmenin nasıl bir yolu var? Nasıl kurabilirsiniz bir aile imparatorluğu? Bu nasıl mümkün olduğunu en iyi Osmanlı Aile İmparatorluğu'nu inceleyerek bunu bulabiliriz. Çünkü o esnada etrafında bulunan iki aile imparatorluğu arasından birisi İstanbul merkezli Konstantin Aile İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans dediğimiz böyle bir aile imparatorluğu var hemen karşı cephesinde ve içinde bulunduğu, görev aldığı veya işte yaşamını sürdürdüğü Konya merkezli bir Selçuklu Aile İmparatorluğu var. Osmanlı ailesini incelediğimizde. Bu aile imparatorluğu içerisinde yaşayan bir aile olarak bu veya fert olarak bir kişi kendisine nasıl bir imparatorluk kurabilir? Bu imparatorluğa ulaşmadaki başarılar, yollar nelerdir? Neleri yapması gerekir ki bir imparatorluk sahibi olabilsin? Bu konuyu anlayabilmek için en yakın Osmanlı ailesinin imparatorluk sürecini sizlerle adım adım paylaşmak istiyorum. Şimdi onar videodan olacak dedim. Onar dakikalık videolar halinde olacak ve 20'nin üzerinde bir video olacak. Şimdi burada ne anlatmak istiyorum? Onu bir daha söylemek istiyorum. Ben kendi aileme, kendi çocuklarıma, kendi gelecek neslime Osmanlı ailesinin imparatorluk sürecini doğru şekliyle bildiğim, araştırdığım, yıllarca emek verdiğim şekilde nasıl bir aile imparatorluğu kurduğu bırakmak istiyorum. Ben de onlara ancak bunu bırakabilirim. Şimdi bunun başarılabilmesi için, ailenin bunu başarabilmesi için, imparatorluk kurabilmesi için bazı şartların yerde gelmesi gerekiyor. İmparatorluk olmanın büyük şartları var. Şimdi Ertuğrul Gazi 1231 yılında Domaniç bölgesine gelmeden önce, eğer Domaniç'i baz alırsak, Ertuğrul Gazi'yi baz alırsak, Domaniç bölgesine gelmeden önce bulunduğu Ahiler bölgesi, Ahiler Beyliği dediğimiz gene Selçuklu'ya bağlı bir bölgede bir yaşam mücadelesi veriyor. Bir ailesinin geçim mücadelesini veriyor. Burada bulunurken Ertuğrul Gazi ailesiyle, boyuyla kendisi de buranın üst düzey bir kişisi olarak yetkili, yani o beyliğin boyun diyelim, ahilere karşı, ahilerin bölgesinde yaşıyor. Şimdi burada bir imparatorluk hayali var mı? Hatta beylik hayali bile var mı? Buna bakacağız. Bir İslam'ı yayma, İslam'ın kılıcı olma düşüncesiyle mi bir imparatorluk kurma düşüncesine sahip o bölgede yaşıyor? Ve oradan bu düşünceyle mi göç ediyor, geliyor Domaniç bölgesine yerleşiyor? Şimdi bu süreci önce bir Ahiler bölgesinde Ertuğrul Gazi'nin yaşamını, 1231 öncesi yaşamını şöyle bir videoda inceleyeceğiz. Sonra Domaniç bölgesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Niye geliyor, kim getiriyor, neden getiriyor?
Bu bölgede Ertuğrul Gazi bir imparatorluk, bir beylik mücadelesi veriyor mu? Bir İslam'ın kılıcı olmak, işte Müslümanlığı yaymak üzere o bölgede bir çalışmaları var mı, bir faaliyeti var mı? Nedir buradaki yaşam şekli? Bunu inceleyeceğiz. Tabii hemen akabinde Söğüt var. Söğüt'e geçmek zorunda kalıyor. Bu Söğüt de aynı düşüncelere sahip mi? Şimdi Söğüt ve Domaniç bölgesi biliyoruz bir Bizans bölgesi. Yani Konstantin aile imparatorluğuna bağlı bir bölge. Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir bölgesi. Bu bölgede Domaniç ve Söğüt'te yaşarken bir imparatorluk kurma mücadelesi içinde bulunuyor mu Ertuğrul Gazi? Beylik olabiliyor mu? Beyliği var mı? Veya gene dediğim gibi bir İslam'ı yaymak, Müslümanlığı yaymak üzere bölgede bir çalışma, faaliyet yürütüyor mu? Böyle bir etkinliği var mı? Yoksa normal bir yörük, mütevazi bir yörük ailesi olarak yaşamını mı sürdürüyor? Bunu bir videoda inceleyeceğiz. Söğüt ve Domaniç bölgesini. Tabii ki bizim tanımak zorunda olduğumuz, çünkü bu işte etkisi olup olmadığını tam olarak bilemediğimiz Bizans, Konstantin ailesini, yani Konstantinopolis aile imparatorluğunun, süregelen aile imparatorluğunun o dönemde de bölgede görev alan önemli bir aile imparatorluğu bir incelememiz gerekiyor. Çünkü bunları tanımadan olmaz arkadaşlar. Bir imparatorluk süreci, uzun süreli bir imparatorluk süreci yaşayan bu aile nasıl bir imparatorluk kurmuş? Bir düzenli ordusu var mı? Zenginliğin nereden geliyor? Nasıl kaynaklanıyor? Bu zenginliğin üzerinde veya kendi değerlerinin üzerinde başkalarının gözü var mı? Neyin mücadelesini veriyor? Düzenli ordusunu nasıl kurmuş? Nasıl bir savunma sistemi kurmuş? Ve Osmanlı ailesiyle, Ertuğrul ve ailesiyle nasıl bir ilişkileri var? Bunları inceleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Hemen akabinde tekfurları incelemek istiyorum. Çünkü tekfurlar bu sürecin önemli bir noktası. Çünkü çok muhatap oluyoruz. Şimdi günümüzde de güncel olarak bu diziler, filmler sürekli olarak bu tekfurlarla bahsediyor. Osmanlı ailesini, işte Ertuğrul ailesini anlatan güncel konular var. Şimdi buradaki senaryo ve kurgulardaki bir tarihi bilgilere mi sahip olacağız? Biz gerçekten bir tekfurları tanımak zorunda mıyız? Kimdir bu tekfurlar? Osmanlı ailesinin imparatorluk sürecinde veya yaşam mücadelesinde ne tür görevler alıyor? Bunları bilmek zorundayız. Tekfurları tanımazsak aileyi tanıyamayız arkadaşlar. Çünkü düşmanımız o. Madem öyle diyorlar. Düşman mı gerçekten? Artı tekfurları incelerken bize ileride çok faydası olacak veya bu ailenin imparatorluk olma sürecinde önemli rol olacak nökerler var arkadaşlar. Bu nökerleri tanımak zorundayız. Kimdir bu nökerler? Tekfurlardan nöker olanlar kimlerdir? Bunları bilmek zorundayız. Bunları bilirsek daha bilgi sahibi olacağız. Ve Ertuğrul Gazi'nin bu Domaniç ve Söğüt sürecini şöyle kısaca inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkasından oğlu Osman'ın gündeme gelecek. Şimdi Osman Bey beylik sürecinde bir beylik mücadelesi veriyor mu? Veriyor. Ama bunun hangi yollardan deniyor? Tabii evliliği çok önemli. Evlilikler burada çok önemli. Eşler ve kayınpederler çok önem arz ediyor arkadaşlar bu ailenin bu hareketlerinde. Şimdi Osman Bey'in evliliği, iki evliliği var. Bir tanesi Şeyh Edebali'nin kızı ile evleniyor. Yani bölgenin ahi liderinin kızıyla evleniyor. Ahileri tanımamız lazım. Çünkü ahileri bir önce Ertuğrul Gazi'nin geldiği Çankırı bölgesinde de ahilerle diyalogları vardı. Ne tür bir diyalog içerisindeler ve Osmanlı ailesinin beylik olma sürecinde, imparatorluğa geçiş sürecinde ahilerin rolü nelerdir? Yani ahiler nasıl bir etki yapıyor? Osman'ın incelemesi yaptığı tekfurlarla olan diyalogları var. Yani bunlar bir savaş mı? Askeri manevra mı? Harekat mı? Yoksa ne tür bir olay? Bir imparatorluk ve beylik mücadelesi için yapılan bir olay mı? İslam'ı, Müslümanlığı yaymak için yapılan bir olay mı? Bunları inceleyeceğiz. Akabinde Osman Bey'in evliliklerinden olan çocukları Orhan Bey'in evliliklerini inceleyeceğiz. Orhan Bey'i inceleyeceğiz. Orhan Bey nasıl bir mücadele veriyor? Beylik mücadelesi veriyor mu? Akabinde bir imparatorluk hayali var mı Orhan Bey'in? Ve tabii ki Müslümanlığı, İslam'ı yaymak için bir mücadele mi veriyor? Bu gelişmeler nasıl oluyor? Bunları inceleyeceğiz. Akabinde eşleri Orhan Bey 5 evlilik yapıyor. Bu 5 evlilikten ilk evliliği
Nülüfer Hatun'la olan, bir tekfur kızıyla olan evliliğinin bu sürece nasıl bir katkısı var? Ve sonraki Orhan Bey'in evlilikleri, bu 5 evliliklerinin direkt Konstantin ailesinin imparator kızlarıyla evlilikleri var. Direkt imparator kızı, prenseslerle evleniyor. Bunların bu süreçteki katkısı nedir? Bunları inceleyeceğiz. Bu evliliklerden doğan çocukları var arkadaşlar. Kim bu? Süleyman Paşa ve 1. Murat Hüdavendigar. Şimdi Süleyman Paşa'nın bu evlilikte bu kayınpederlerle olan diyalogları ve yaptığı önemli bir sefer var. Nedir bu sefer? Gelibolu kıyısına çıkması, yani Çanakkale Boğazı'nı geçerek Rumeli yakasına ulaşmasıyla Osmanlı ailesinde nasıl bir kader değişikliği yaratıyor Süleyman Paşa ve genç yaşta ölmesinden sonra kardeşi 1. Murat bunu nasıl sürdürüyor? Ama Süleyman Paşa'nın burada Bolayır'daki yaptığı çalışmalar ve özellikle Çimpe Kalesi çok önemli bir kale. Arkadaşlar bu Çimpe Kalesi'nde Süleyman Paşa'nın verdiği mücadele ve buradaki Rumeli bölgesine yaptığı akınlar. Tabii ki akıncılar dediğimiz bu sistemi, nökerler ve akıncıları burada çok detaylı incelememiz lazım. Kimdir bu akıncılar? Ne yapıyoruz biz? Savaş mı veriyorlar, akın mı yapıyorlar? Buradan elde edilen, bu akınlardan elde edilen ganimetler ve esirler var arkadaşlar. Getirilen köleler. Bunlar savaş esirleri mi yoksa köle mi getiriyorlar? Ve bunların değerlendirilmesi, bu ganimetlerin ve gelen esirlerin değerlendirmesi Pençik sistemi dediğimiz Pençik 5'te 1 sisteminin uygulamaya konması var. 1. Murat ve Süleyman Paşa tarafından, tabii ki Orhan müsaadesiyle, bilgisi dahilinde. Bu Pençik sistemine geçiş, devşirme sisteminden çok önce olan bir olay. Ve uzun yıllar Osmanlı tarihinde ve aile yaşantısında önemli bir yer tutan Pençik, esir ve kölelerin 5'te 1 hakkının değerlendirilmesi konusu çok önemli. Öyle sadece tarihte birkaç kelimeyle geçerek anlatılan bir konu değil bu. Sadece konu devşirmeyle bu kaynak yaratılmıyor. Yani bizim için önemli olan Pençik sistemiyle esir olarak getirilen bu kölelerin değerlendirilmesi nasıl ailenin imparatorluğa geçişinde katkı yapıyor? Bunları inceleyeceğiz. Daha sonra bu Pençik sistemiyle elde edilen esirler ve ganimetlerle oluşan zenginlik, bir insan kaynağı zenginliği ve köle kaynağı zenginliğini ve maddi zenginliğin nasıl bir düzenli ordu kurulma ihtiyacını doğuruyor. Ve bunlardan kurulan bir kapı kulu sistemi dediğimiz kapının köleleri, padişahlığın artık padişah olma sürecindeki sarayın, ailenin köle ve esirlerinin değerlendirilmesi ve bunlardan oluşan bir düzenli ordu. Ama aileyi korumak, ailenin zenginliğini korumak, işte gelinini, damadını, aile fertlerini korumak üzere oluşturulan bu düzenli ordu, yani Yeniçerilerin bir değerlendirilmesini yapmamız gerekiyor. Bunların kanunları nasıl bir sistem oluşuyor? Bunlar aileye, padişaha nasıl hizmet ediyorlar? Hem sarayda hem savaşlarda bu kapı kulu ve Yeniçeriler, bu köle sisteminin çok iyi bilinmesi lazım. Ne zamana kadar? İşte Ankara Savaşı, Timur'la yapılan Ankara Savaşı'nın sonucunda Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesinden Timur'a esir düşmesine kadar olan, yani Fetret devrinin başlangıcına kadar olan sürecinde biz devşirme sistemine daha geçmiş değiliz. Yani Pençik sistemini uyguluyoruz. Bu 250 yıla yakın bir süre arkadaşlar. Bu süreyi, yani Süleyman Paşa, 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt'a kadar geçen bu süreyi çok iyi anlatmamız ve bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu hazırladığım seri videolarda bölümler halinde işte Pençik sistemini, ahileri, ondan sonra Şehrebali'yi ve nökerleri, bölümler, videolar halinde bunların seri anlatımını yapmak istiyorum. Eğer takip ederseniz bu seri videoları, hepinize teşekkür ederim. Eğer beğeni butonunu işaretleyip ve abone olursanız ve o çanı, bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Takip ediniz beni.